Bugün artık beklenen video karşınızda. Şimdi ben mide botoksu videomu yayınladıktan sonra çok fazla Instagram'dan mesaj aldım. YouTube yorumlardan, Instagram'dan gelen sorulardan sonra artık dedim ki hani ben bir YouTube'a video çekmeliyim. Çünkü her mesaj atan kişiye tek tek böyle uzun uzun süreci anlatmak gerçekten biraz yorucu oluyordu. Bu işten de hiçbir çıkarım olmamasına rağmen hani herhangi bir işbirliği değil, bir şey değil. Kendi tamamen kararını verip gidip ücretini ödeyerek yaptırdığım bir işlemden. Hiçbir kazancım bir şeyim de olmamasına rağmen uzun uzun mesajlarla herkese yani süreci anlattım. YouTube'da yanılmıyorsam bir 8-9 bin izlenmesi var bu videonun, mide botoksu videosunun. Yani en az 1000 tane falan Instagram'dan mesaj yanıtlamışımdır bu zamana kadar. Yaklaşık üstünden 5 ay falan geçti. Şimdi artık soruların da bazılarını unutmayayım diye not aldım. Artık bu videoyu çekip sizlere de güzel böyle bilgilendirici bir video olsun istedim. Şimdi ilk tabii ki de ilk merak edilen soruyla başlıyorum. Kaç kilo verdim? Arkadaşlar ben 16 kilo verdim. Bu 16 kiloyu şu şekilde verdim. Biliyorsunuz ki izleyenler bilir, küçük 2 yaşına yaklaşan bir bebeğim var ve bu sebepten dolayı çıkıp yürüyüş, spor vesaire bir şey yapamadığım için, spor salonuna gidemediğim için evde oturarak mide botoksuyla 16 kilo verdim. Ama eminim ki spor yapsaydım, yürüyüş yapabilseydim tabii ki de bu yaklaşık bir 20 kiloya, 22 kiloya kadar çıkacaktı. Sonrasında bir diğer gelen soru. Etkisi ne kadar sürdü? Arkadaşlar şimdi ben doktorumla görüşmeye gittiğimde de bana söylediği şuydu. Etkisi en fazla 3 ila 4 ay arasında sürecek. Benim 4-4,5 aya kadar falan etkisi sürdü. Şu anda hiçbir şekilde mide botoksu etkisi zaten vücudumda kalmadı ama bu süreçte midem küçüldüğü için ve ben sağlıklı beslenmeye alıştığım için tabii ki de artık eskisi gibi beslenmiyorum. Eskisi gibi bana aşırı derecede kilo aldıracak şekilde bir yemek yeme ihtiyacı duymuyorum. Tabii ki de canımın çektiği şeyler oluyor. Tabii ki de kaçamaklarım oluyor. Hatta eşim yurt dışından geldiğinde, iki geldiğinde de birisinde yeni mide botoksu olmuştum. Onda hiçbir kaçamak yapmamıştım. Ama bu geldiğinde, en son geldiğinde tabii ki pizzalar, börekler vesaire ben de yedim. Yalan yok. Yaklaşık bir 2-3 kilo falan belki geri almış bile olabilirim yani. O kadar çok yedim çünkü mantılar bir şeyler falan filan neyse. Sonrasında bir diğer soru. İşlem yaptırdıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Herhangi bir problem yaşadın mı? İşlem yaptırdıktan sonra hiçbir problem yaşamadım. Zaten araştıranlar bilir. Mide botoksu endoskopi yöntemiyle endoskopi odasında işte narkoz etkisiyle yapılan bir işlemdir. İşlem sırasında zaten hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Gerçekten teşekkürler. İşlemden sonra da herhangi bir problem yaşamadım. Zaten 2 saat sonra falan taburcu edildik. Arkadaşımın görümcesiyle birlikte olmuştum. Videoyu izleyenler bilirler. İşlemden sonra zaten eve geldim. Diyet listem verildi. Nasıl beslenmem gerektiği. Şöyle bir şey var. Bana mesaj atanlardan ve işlem yaptıranlardan bildiğim kadarıyla bazı doktorların diyetisyenleri 3 gün sıvı diyorlar. Bazıları 1 hafta diyorlar. Benim sanırım bir hafta mıydı? Yani 3 gün ya da ilk 3 gün olması lazım. Benim de diyet listemde bu şekilde yazıyordu. Evet, ilk 3 gün sıvı, daha sonrasında pürelere geçiyorsunuz. Aynı bir bebeğin ek gıdaya geçişi gibi. Daha sonrasında katı gıdaya geçiyorsunuz. Ama ben şöyle yaptım. Yaklaşık 1,5-2 hafta sıvı beslendim. Çünkü gerçekten midem istemiyordu yani. Midem almıyordu. Etkisi de 3-4 gün sonra başladı. Ama şöyle bir durum oldu bende. Şu şekilde de bir mesaj aldım. İşte ben mide botoksu oldum. Bugün 3. günüm ama karnım çok aç, dayanamıyorum. İşte yemek yemeye devam ediyorum şeklinde mesajlar da aldığım oldu. Ben işlem sonrasında böyle mideniz böyle açken böyle hani midem kazındı dersiniz ya, böyle öyle bir his vardı bende. Ama yine de bu hisse rağmen ben bir şey yiyemiyordum. Yemek de istemiyordum. Büyük ihtimalle de psikolojik olarak, çünkü ben zaten işleme biraz korkarak gitmiştim. Tırsarım ben böyle işlerden. Korkarak gittiğim için hiçbir şekilde bir şey yemedim. 2 hafta boyunca, yani 1,5-2 hafta yakın bir süreç sıvı beslendim.
İşte gün içinde kefir içtim, ayran içtim, su içtim ama zaten bunları bile şu şekilde ben bir bardak kefiri işte sabah içmeye başlıyordum. O kefir öğlen falan bitiyordu, hani böyle gidip gelip bir iki yudum alıp bırakıyordum. Ya da suyu aynı şekilde o şekilde içiyordum. Bu şekilde beslendim ve ilk bir haftada ben tam 5 kilo verdim. Bir haftada 5 kilom gitti. O zaten büyük ihtimalle hepsi ödemlerden gitmiştir diye düşünüyorum. Daha sonrasında her ay diyetisyen kontrolleri ve doktor kontrollerine gittim. En son işte yaklaşık 2 ay önce falan video atmış olmam lazım. Daha sonrasında gidemedim çünkü şehir değiştirdim. Şu şekilde diğer bir soru. Hemen şuradan bakayım. Bakın cevaplayacaklarımı unuttum. Ha bir de soruya bakarken şunu söyleyeyim. Benden sonra İstanbul'da yaşayıp da Alper Hoca'ya mide botoksu işlemine gidip de yaptırdığına dair bana mesaj atan yaklaşık bir 12-13 kişi falan var. Hepsi işlemlerini oldu. Daha sonrasında hatta arada mesaj attıklarında konuştuk. İşte etkisi ne zaman başlayacak falan diye soranlar oldu. İşte ben dün işlemimi yaptırdım, hani çok mutluyum. İnşallah senin gibi kilo vermeye başlayacağım ben de falan diyenler de oldu. Buradan biliyorum. Onun dışında da şehir dışından ve yurt dışından gelen yaklaşık 5-6 kişi daha oldu. Onun dışında benden bilgi alıp işlem hakkında işte süreci öğrenip kendi yaşadığı şehirde, kendi yaşadığı ülkede gidip mide botoksu yaptıran da yaklaşık bir 10-12 kişi falan yine vardır. Belki 15, tam olarak sayı veremiyorum. Saymadım çünkü Instagram mesajlarını. Bunu da söylemek istiyorum. Buradan mide botoksu işleminde ya tabii ki şöyle bir şey var. Doktorlar da aynı şeyi söyler. Her narkoz alımında tabii ki bir risk vardır. Bunu herkes bilir. Yani sezeryanda da başka bir operasyonda da işte atıyorum aklınıza ne gelebiliyorsa her narkozda tabii ki bir risk vardır. Çünkü bize orada kağıtlar imzalatılıyor. Şimdi ben bu operasyonu başarılı bir şekilde geçirdim. Doktorum gerçekten sağ olsun çok iyiydi. Alper Hoca'ya zaten güvendiğim için ve arkadaşımın doktoru olduğu için zaten oraya gittim. Yoksa asla cesaret edemezdim. Çünkü internette gerçekten bu konu hakkında çok çok kötü örnekler ve haberler var mide botoksu hakkında. Olmadan önce araştırmıştım. O yüzden bayağı bir korkmuştum. Hatta videomda da diyorum hani her an vazgeçebilirim, her an iptal edebilirim falan diyorum. Hala korkuyordum, yani işleme girerken bile korkuyordum. Ama daha sonrasında gerçekten ekibi de kendisi de çok ilgililerdi. Yani 7/24 WhatsApp üzerinden attığınız mesajlara hemşireleri, işte asistanı sürekli cevap veriyorlar. Gerçekten çok ilgililerdi. Bu konuda da hani helal olsun diyorum onlara. Çünkü bazıları hani yapar geçer falan. İşlemden sonra nasıl beslendin sorusuna cevap verdim. İşlemden sonra dediğim gibi 2 haftaya yakın bir süreçte sıvı beslendim. Daha sonrasında 1 haftaya yakın püre hazırladım kendime. Zaten diyet listeniz de veriliyor. Diyet listesine %100 uydun mu deseniz hayır, tabii ki de %100 uyamadım ben diyet listesine. Kendime uyarladım diyet listesini, bu şekilde söyleyeyim size. Zaten her kontrole gittiğimde de diyetisyenim nasıl beslendiğimi bana işte anlattırıyordu ve saatlerimi, işte kaçta ben mesela kahvaltı yapıyorsam ona göre, saat kaçta akşam yemeği yiyorsam ona göre işte sadece hani şu saati geçmemeliyiz, şu saatler arasında olmalı tarzında beni yönlendirerek, yani beraber bir senkronizasyon içinde diyet listemi de hazırladık. Daha sonrasında tabii ki diyet listesine uygun gittim ama hani bazen oradaki tercihleri değiştirdim ya da işte bazen yerlerini değiştirdim. Bunu zaten hepimiz yapıyoruz. Ama sonuç olarak 16 kiloyu başarılı bir şekilde verdim. Şunu da söyleyeyim. Hikayemden de bahsedeyim. Bunu ilk kez izleyecekler olabilir tabii ki de. Evlendikten sonra, yani biz evlendiğimizde zaten Covid vardı. Evlendikten sonra kendi evimize geçtiğimizde ve işte bu sokağa çıkma yasakları falan patladığında hem yeni evliliğin verdiği şeyle hem de sokağa çıkma yasaklarıyla evde börekler, çörekler yedik, içtik, oturduk derken ben Covid döneminde 2 senede tam 20 kilo aldım arkadaşlar. 20 kilo. Yani söylemesi kolay ama gerçekten yaşaması çok zor bir şey. 54 kilo ile evlendim. 74 kiloyla yani Covid'i bitirdim ve daha sonrasında 74 kiloyla hamile kaldım. 83-84 kilo civarında da doğuma girdim. Doğumdan yaklaşık işte doğumdan 40 gün sonra 40 muayenesine gittiğinizde işte tartıyorlar, bakıyorlar.
Tekrardan 74 kiloya düşmüştüm. Hiçbir sorunum yoktu. Yani aslında ben bütün doğum kilomu vermiştim. Eğer 54 kiloyla o kadar 20 kilo almadan hamile kalsaydım tekrar 54, 55, 56'lara en kötü düşecektim ve eski fiziğime kavuşacaktım. Bana 20 kilo aldıran şeyin doğum olmaması beni ayrıyetten üzüyor. Hani en azından ya doğum yaptım, bir çocuk dünyaya getirdim tabii ki falan diye kendime avuturdum. Ama bu 20 kiloyu Covid döneminde evde oturarak, yiyerek, hiçbir şekilde hareket etmeyerek, gerçekten deli gibi yemek yiyordum bu arada. Aşırı derecede yiyordum. Bu beni bayağı yıpratmıştı. Psikolojim bozulma artık noktasına falan gelmişti yani. Bu yüzden de biraz bu işlemi oldum. Bu şekilde. Şimdi bir işte Aykut geldiğinde de bir 2-3 kilo falan almışımdır. Tekrardan bir 5-6 kilo falan vermem gerekiyor. Ama tabii ki de artık mide botoksu sayesinde bu işte nasıl desem katı diyet yapmadan sağlıklı beslenmeyi, yeteri kadar beslenmeyi, sağlıklı yaşamayı bu 3-4 ay boyunca mide botoksu bana öğrettiği için artık o 5-6 kiloyu vermek benim için çocuk oyuncağı. Zaten mide botoksu sizi bir anda böyle sihirli değnekle zayıflatan bir şey değil. Bunu bana doktorum da Alper hocam da açıklamasını yapmıştı. Mide botoksu işte bu endoskopi yöntemiyle mide duvarlarına işte belirli yerlerine, tabii ki bunu doktorlar bilir, işte mide girişi çıkışı vesaire YouTube'da da var, araştırırsanız görürsünüz. Oralara enjekte ediyorlar ve sizin mide hareketlerinizi yavaşlatıyorlar. Böylece siz yediğiniz şeyi daha uzun saatlerde sindirmiş oluyorsunuz ve böylece normalde açlık saatiniz 2-3 saat ise bu mide botoksu sayesinde açlık hissetmeniz 6-7 saate kadar uzuyor. Belki 8 saat, belki 9 saat, bilmiyorum. Benim bayağı uzuyordu. Bu şekilde de size zaten hem aynı zamanda kilo verdiriyor hem de sporla, yürüyüşle desteklerseniz gerçekten daha da fazla, yani 2 katı kilo verirsiniz, bunu size söyleyeyim. Her doktor için tabii ki de aynı şeyi söyleyemem. Olup memnun kalmayanlar vesaire var. Şimdi her doktorun kullandığı ilaçlar vesaire tabii ki de farklı olabilir, bilmiyorum. Ben Alper Hoca'dan gerçekten çok memnunum. Eğer hani İstanbul içinde yaşıyorsanız gerçekten Doktor Alper Öztürk. Instagram'dan zaten mesaj atan herkese asistanın numarasını da iletiyorum ben. Kesinlikle en azından bir görüşmeye gidip görüşmenizi tavsiye ederim. İştahın kaç günde kapandı, buna cevap vermiştim. İştahım 4. gün falan kapandı. Ağrısızı olmadı hiçbir şekilde işlem sonrasında. Tavsiye eder misin? Tabii ki de tavsiye ederim ama tabii ki de böyle güvendiğiniz, bildiğiniz bir doktora gidin. Daha sonrasında bir şey olup da hani senin yüzünden oldu, sana güvendik, yaptırdık gibi bir şey olmasın. Zaten bu şekilde mide botoksu yapıp YouTube'a atan birkaç kişi daha var. Ben de araştırırken onların videolarına denk gelmiştim. Hani onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Hani bu konuda bir sorumluluk almak istemem. Ama ben hiçbir problem yaşamadım çok şükür ve gayet bu konuda memnunum. Bir daha olsa bir daha yaptırır mısın? Tabii ki de yaptırırım. Bir 10-15 kilo falan daha vermek benim fena işime gelir yani. Bir daha tabii ki de yaptırırım ama şu anlık düşünmüyorum. Bir de şunu bilmiyorum, araştırmamıştım. Sanırım mide botoksu yaptırdıktan en az 6 ay sonra mı ne, hani bir daha yaptırılabiliyor herhalde. Öyle hemen yaptırılamıyor. Onu öğrenmiştim, internette görmüştüm. Eğer Hollanda'ya gitmeden önce, yerleşmeden önce böyle 7-8 ay geçmiş olursa belki tekrardan Alper Hoca ile iletişime girip hocam hani gitmeden bana bir botoks daha yapabilir misin? Bir 10 kilo daha gitsin benden diyebilirim. Bunu düşünüyorum şu anda, düşüncelerimin arasında. Şöyle bir soru var. Kaç TL'ye yaptırdın? Bu YouTube'dan da çok fazla geldi. İşte fiyatını da söyleseydin keşke falan diye. Mide botoksundan bir sonraki videoda büyük ihtimalle fiyatını söylüyorum diye hatırlıyorum. Instagram'dan yazan herkese de söyledim. Ben SGK'lı 13 bin liraya yaptırdım SGK'lı olarak. Ama tabii ki de üstünden yani 5 ay geçti, araya yılbaşı girdi vesaire, biliyorsunuz ki her şey zamlandı. O yüzden şu anki güncel fiyatını bilmiyorum. Ama dediğim gibi asistan numarasını isteyenlere atarım. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz DM'den. Siz de arayıp rahatlıkla fiyat bilgisi alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Alper Hoca'nın görüşmesi de ücretsiz de, en son ben gittiğimde görüşmeye gittim. Hiçbir şekilde muayene ücreti vermedim. Zaten sonrasında da operasyon oldu. Direkt operasyona alındık ödemeyi yapıp. Ama daha sonrasında benden işte benim referans olduğum giden kişilerden de birkaç kişi söylemişti. Görüşmesi ücretsiz hastanesinde. Onu da söyleyeyim size.
Ee, Onun dışında başka şu anda herhangi bir soru hatırlamıyorum. Buraya yazdıklarımın hepsini şu anda cevapladım. Onun dışında başka bir soru, yani çok fazla bir soru gelmedi. Genelde bunlar geldi. İşte ağrısız oldu mu, kaç kilo verdin, ne kadar sürede verdin vesaire diye. İşte dediğim gibi etkisi 4 ay, 4,5 ay falan sürdü. Ama işte belli bir süre sonra tabii ki de kilo duraksama dönemine giriyorsunuz. İlk zamanlar çok daha hızlı kilo veriyorsunuz. O yüzden ilk zamanlar özellikle yürüyüş ve spor, hani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evde böyle pilates hareketleri, işte tempolu hareketler falan bile yapmanızı öneririm yani. Gerçekten çok işe yarıyor. İlk bir haftada 5 kilo ne demek yani, dehşet bir rakam. Çok güzel bir rakam. Normal bir diyetle yapılamayacak bir şey. Umarım faydalı olmuştur. Bunun dışında hatırlamadığım, böyle sormak istediğiniz başka sorular falan varsa yorumlara bırakın. Tabii ki onları da cevaplarım, seve seve cevaplarım. Onun dışında şu anda başka söyleyebileceğim bir şey yok. Şu anki halimi de zaten videolardan az çok görüyorsunuzdur. Eski halimle gerçekten arada büyük bir uçurum var. Ben en son evlendiğimde pantolon giyiyordum. İşte o zamanlar böyle 30-32 falandı numara aralıkları. Daha sonrasında 20 kilo aldıktan sonra tamamen taytlara döndüm, eşofmanlara döndüm. Normalde de zaten spor giyinmeyi çok seven bir insanım. Hani hayatım sporla geçtiği için öyle çok fazla sevmem hani dışarı markete bakkala giderken pantolon vesaire giymeyi. Ama daha sonrasında en son şunu hatırlıyorum. 42 beden bir pantolonun içine girememiştim. Bunu çok net hatırlıyorum ve gerçekten zaten benim dönüm noktam bu oldu. Dedim ki hayır, sen bu değilsin. Sen 30-32 giyen bir kızdın. Nasıl olur da şu an 42 beden pantolonuna giremezsin diye. Bu işlemi olduktan sonra gerçekten 3 ay sonra 3. ayımda 36 beden pantolona çok rahat bir şekilde giyebildim. Şu anda hala giyebiliyorum. 2-3 kilo aldım çünkü çok fazla bir şey almadığım için hala giyebiliyorum. Ama hala tabii ki de tam olarak istediğim görüntüde olmadığım için ya kendi istikrarımla bunu devam ettireceğim, vermeye çalışacağım, ya da ben bu süre zarfında dikkat edip Hollanda'ya yerleşmeden önce bir kere daha mide botoksu, eğer yapılıyorsa, tekrar söylüyorum şu anda bu konu hakkında bilmeden konuşuyorum, yapılıyorsa tekrardan da yaptırabilirim yani, onu da söyleyeyim. İkinci kez yaparsam tabii ki hemen bir YouTube videosu daha çekerim sizler için. Şimdilik bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız ve soracağınız ve söyleyecekleriniz varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına bunları bırakın. Ben bunları yorumlarda sizlere cevaplarım güzel bir şekilde. Videoyu da hiç durdurmadan konuştum. Şu an 18. dakikadayım. Bayağı bir böyle arada takıldıysam, şaşırdıysam falan artık kusura bakmayın. Biraz da heyecanlandım çünkü bu süreci anlatırken. Bu şekilde lütfen abone olmayı da unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldı. Çok yakın bir zamanda, yani bir iki ay içerisinde Hollanda'ya tamamen yerleşiyoruz Güneş ve ben. Zaten kesinlikle giderken falan da size böyle vloglar çekeceğim. Oraya gittikten sonra güzel bir, beğendiğim bir vlog kamerası var. O vlog kamerasını alacağım. İşte Hollanda'da size işte ev turları, işte gezdiğimiz, gördüğümüz yerler, işte yeni hayatımız vesaire her şeyi çekeceğim. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.